Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlere Efeler Mahallesi'nde bulunan, inşası tamamlanmış olan ve oturuma kısa bir süre sonra hazır olacak olan, şu an sadece montaj işlemlerinin devam etmiş olduğu bahçe katı 1+1 kullanımla oluşturulmuş olan güzel bir daire bugün sizlere tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle tabii inşaatımızın bittiğinden söylemiştik, bundan söz etmiştik. Şu an sadece montaj işlemleri kaldı ve küçük bir daha sonrasında temizlik yapıldıktan sonra hazır hale gelecek. Öncelikle açıkçası dairemizin bulunduğu konumu biraz sizlere anlatmak istiyorum. Biraz sonra tabii dışarıyı da gezdireceğim. Bahçe kullanım alanını, dışarıdan da nasıl giriş yapabileceğinizi hepsini tarif etmiş olacağım. Şu an bulunduğumuz konum Didim Efeler Mahallesi'nde, hemen ortaokulun arkasında burada yer alıyor. Ege Caddesi üzerinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Daha doğrusu Ege Caddesi ile burasının arası bir 150-200 metrelik mesafede bulunuyor. Buradan tüm alışveriş imkanlarına, bankalara, ATM'lere, okullara, ilkokul ve ortaokullara ve Altınkum sahiline çok kısa bir süre içerisinde gidebileceğiniz mesafede yer alıyoruz. Şimdi dilerseniz dışarıdan itibaren başlayalım. Daha sonrasında dairemizin içerisini tanıtarak videomuzu sonlandıralım. Öncelikle dairemizin sokaktan giriş kısmını sizlere göstermek istiyorum. Özellikle şu an tabii burada bulunan malzemelerden de anlayabilirsiniz. İçerisinde ustalar yine çalışıyor. İşleri hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyor. Öncelikle sokak hizasından geldiğimizde tabii ben size şimdi arka cephe olanını göstereceğim. Dilerseniz sokaktan itibaren binamıza giriş yaptıktan sonra ön tarafta bulunan buradaki dairemizi de satın alabilirsiniz. Burası ön cephe, bizim sizlere tarif edeceğimiz arka cephe olmuş oluyor. Girişten itibaren küçük bir bahçe alanı burada yer alıyor. Apartmanın tabii peyzaj alanı olarak burası kullanılmış. Sağ taraftan dairemizin içerisine girecek olursak hemen ileride soldaki kapı bizim dairemizin, size biraz sonra tanıtacağım dairemin kapısı. Diğer kapı ise ön tarafta bulunan dairemizin kapısı. Binamızın içerisinde şöyle gösterelim. Şifreli bir giriş kapısı olacak daha sonrasında. Şimdi biz bahçe alanından itibaren girişi sizlere tarif etmeye çalışacağız. Tabi bu arada şu an binamız yeni bina olduğunu söylemiştik ve bunun etrafı şu an için hemen gösterelim. Cephe olarak oldukça ferah, fakat hemen yanımızdaki alan arsa vasıflı. O yüzden yarın bir gün buraya inşaat geldiği takdirde yine sizin yan binayla olan uzaklığınız, şöyle gösterelim. Yaklaşık 4 metrelik bir çekme payı sonrasında yan tarafta bir bina yapılma olasılığı var ki zaten olasılık diyorum çünkü bunlar arsa vasıflı olduğu için inşaata hazır yerler. Hemen önümüzde şu an için yeşil alan, daha doğrusu boş arsaya doğru bakıyor. Onun ötesi de zaten direkt Ege Caddesi'ne çıktığımız ana yol üzerinde yer almış oluyor. Hemen şöyle döndüğümde bu dairemin kendine ait bir, ileride isterseniz tabi tavandan itibaren şöyle gösterelim. Bir tente veya çatıyla kapattığınızda burada daha geniş bir kullanım alanına erişmiş oluyorsunuz. Yan tarafta kendine ait bir balkon bölümü yer alıyor ki yatak odasından çıkılan bir balkon alanımız yer alıyor. Burası da istenilirse daha sonrasında şu çıkıntıdan itibaren bir kapalı cam balkon olarak tasarlanabilir. Tabii özellikle giriş kat dairelerimizin en büyük avantajı bahçe alanını ve dışarıdaki veranda alanını kullanıyor olabilmeniz. Buradaki alanı çok rahat bir şekilde, özellikle şu an videomuzu öğlen saatlerine denk getirdik. Öğlen şu an saat 12.30 civarında ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde güneş alan bir noktadayız ki zaten binamızın özellikle arka cephede bulunan dairemizin konumu, bakış açısı güney cepheye doğru bakmakta. Burası tabii günün birçok saatinde aydınlık olacağını sizlere söyleyebilirim. Şimdi balkon kısmından, bahçe kısmından dairemizin içerisine girdiğimde ise salon ve mutfak bölümünü sizlere tarif etmeye çalışacağım. Tabii artık yeni binalarda çok sıklıkla karşılaştığımız Amerikan mutfak çalışması, daha doğrusu açık mutfak çalışması kullanılıyor. Bu binamızda da yine açık mutfak çalışmaları tercih edilmiş. Bunun hem artısı metrekareyi daha net kullanabilmek. Çünkü artık yeni binalar, yeni imar izinlerine çizilen projeler, çizilen mimariler, bunları gerek asansör boşlukları olsun, gerek duvardan çekme payları olsun, bunlardan sebebiyle inşaatın yapılabilir metrekaresi biraz daha küçülüyor ve bununla da açık mutfak ihtiyacı karşılıyor. Tabii salonumuzda şöyle gösterelim, asma tavan çalışması burada yapılmış. Burada şu an spot aydınlatmalar yer almakta. İstenilirse daha sonrasında tabii dekoratif led aydınlatmalarla içerisi kullanılabilir. Mutfak tezgahımız L tezgah şeklinde sağ tarafta itibaren başlıyor. Bitim noktasında ise ankastre ocak, fırın, aspiratör bölümü
Yine lavabo bölmemiz tam ortada yer almakta. Sağ tarafta da bir buzdolabı alanımız yer alıyor. Tabii set arasında, tezgah arasında elektrik prizi gözükmüyor. Bu aslında güzel bir çalışma. Hemen alt tarafta bulunan, şöyle gösterelim, noktalarda, daha doğrusu şurada bir tane yer alıyor. Burada gördüğünüz gibi hem tezgah arası aydınlatma hem de elektrik prizi olarak kullanabileceğiniz prizlerimiz monte edilmiş. Şimdi devam edelim. Banyo ve yatak odasını son olarak sizlere göstereceğim. Salondan çıktıktan sonra özellikle çelik kapımızın girişinde küçük bir antre alanı burada yer almakta. Hatta şöyle tam köşe noktaya gelerek sizlere tarif edelim. Çelik kapıdan girdikten sonra hemen yanınızda çamaşır makinenizi ve termosifonunuzu koyabileceğiniz bir alan yer alıyor. Buradan banyoya, salona ve yatak odasına geçiş imkanı bulunan da küçük bir antre alanımız burada yer alıyor. Şimdi banyo bölümüne bakacak olursak ilk etapta girişten itibaren karşı tarafta büyük bir boydan boya duşakabin alanımız. Burada şeffaf bir camla bölünmüş bir duşakabin bölümümüz burada yer alıyor. Hemen sağ tarafına doğru baktığımızda ise askılı bir klozetimiz ve onun yanında ise banyo lavabomuz ve dolaplı bir aynalığımız burada bulunmakta. Tabii giriş kısmını da şöyle sizlere gösterelim. Binamızın girişi, merdiven boşlukları bu şekilde ve sağ tarafta apartmanımızın giriş kapısı yer alıyor. Tekrar dairenin içerisine girdikten sonra son olarak yatak odasını sizlere tarif edeceğim. Yatak odasının da içerisine girdiğimde yine tavanda bir asma tavan çalışması, spot aydınlatması olan bir asma tavan burada tercih edilmiş. Yan tarafa doğru yatak başınızı koyabileceğiniz alan. Yine içerisinde kalorifer bağlantısı yapmak isterseniz şu şekilde kalorifer bağlantı yuvalarımız burada yer alıyor. Buradan da yine kendine ait olan balkon bölümüne doğru geçiyorsunuz. Neden balkon diyorum? Çünkü dairemizin açıkçası metrekaresi zaten balkonla dahil olmak üzere hesaplanıyor. Bu yeni tarz 1+1'lerimizin kullanım metrekareleri yaklaşık olarak 40, 42, 43 metrekare arasında değişmekte ve balkon alanı resmiyette size ait olan bir kullanım bölümü. Dışarıdaki alan ise genellikle zaten giriş katlar kullandığını söylemiştik. Bu karşı tarafta bulunan parke taşlarıyla döşenmiş olan veranda alanını ise şöyle gösterelim. Çok rahat bir şekilde masa sandalyenizi atıp burada güzel bir şekilde oturabileceğiniz ve aynı zamanda sokak hizasından müstakil bir şekilde dairenize giriş yapabileceğiniz alan burası olarak kullanılmakta. Tabii dairemizde diğer kattaki dairelerde de bunu anlatmıştım. Bir tane daha video çektik, üst katın videosunu. Orada da tarif ettiğim üzere gördüğünüz gibi elektrikli panjur noktalarımız hazır. Sadece montaj işlemleri yapılacak. Yaklaşık olarak bir aylık bir süre içerisinde bütün işlemleri, bu tarif ettiğimiz eksiklikler giderilmiş olup montaj işlemleri tamamlanmış olup oturuma hazır vaziyete gelecek. Evet, hemen hemen aklıma gelen, gözümle gördüğüm tüm özelliklerini sizlere tarif etmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bununla alakalı tüm sorularınızı videomuzun yorumlar bölümünde bizlere yazabilirsiniz veya aşağıda yazan cep telefon numaramız üzerinden ister arayarak ister WhatsApp üzerinden mesaj bırakarak aklınıza takılan tüm soruları sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki tanıtım videomda tekrar buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.